Merhaba, bugünkü konumuz evimiz. Daha doğrusu evimizde soluduğumuz ama farkında bile olmadığımız o görünmez kimyasallar. Gelin bu konunun perdesini birlikte aralayalım. Şöyle bir düşünün. Evinizin havası gerçekten ne kadar temiz? Bu soruyu kendimize pek sormayız, değil mi? Ama cevabı sağlığımızı doğrudan etkiliyor ve sandığımızdan çok daha karmaşık olabilir. Tamam, o zaman yol haritamız şöyle. Önce şu VOC denen gizli tehlike neymiş ona bakacağız. Sonra evimizde nerelerde saklanıyorlar onları bulacağız. Malzeme çeşitliliği işi nasıl değiştiriyor, hangi çevresel faktörler durumu kötüleştiriyor onları konuşup en sonunda da cebe atılacak bilgilerle konuyu toparlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımız havadaki bu gizemli misafirler. Uçucu organik bileşikler ya da daha havalı ve kısa adıyla VOC'ler. Peki nedir bu VOC'ler ve evimize nasıl sızıyorlar? Aklınıza o meşhur yeni araba kokusu gelsin. İşte o koku aslında yeni malzemelerden havaya yayılan kimyasalların ta kendisi. Bu sürece ve off-gassing diyoruz. Yani eşyalar resmen gaz salıyor. İşte bakın, en yaygınlarından bazıları bunlar. Formaldehit, benzen, toluen. Bu isimler pek bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama aslında hepsi mobilyalarımızdan, yapı malzemelerimizden sessiz sedasız havamıza karışıyor. Peki bu kimyasallar tam olarak nerede pusuya yatmış bekliyor? Gelin hep beraber tipik bir evin içinde küçük bir tura çıkalım ve suçluları yerinde tespit edelim. Belki şaşıracaksınız ama en büyük kaynaklardan biri ahşap ürünler. Ama durun, hemen o güzelim masif meşe masanıza kötü gözle bakmayın. Çünkü konu salınım olduğunda her ahşap aynı değil. İşte aradaki devasa fark da tam burada. Doğal masif bir ahşap, o mis gibi çam kokusunu veren terpenleri salgılarken, MDF gibi işlenmiş levhalar, o parçacıkları bir arada tutan yapıştırıcılar yüzünden formaldehit gibi kimyasallar yayıyor. Yani biri doğanın kendi kokusu, diğeri ise tamamen endüstriyel. Tehlike sadece büyük mobilyalarda değil, aynı zamanda tam da ayaklarımızın altında. Vinil kaplamalar, laminat parkeler ve özellikle de halılar. Bunların hepsi aldehit gibi kimyasalları havaya salan ciddi kaynaklar. Şimdi işler biraz daha ilginçleşiyor. Peki bir odaya ne kadar çok farklı malzeme koyarsak ne olur? Yani çeşitlilik havamızı nasıl etkiler? Cevabı aslında çok basit. Ne kadar çok farklı kaynak, o kadar çok kimyasal demek. Yani odadaki toplam VOC miktarı artabilir. Bu kadar basit. Bu tabloya bir bakın. Boyadan o keskin kokulu aromatikler geliyor, MDF formaldehit salıyor, haludan aldehitler, her biri ortama kendi kimyasal imzasını bırakıyor ve sonuçta havadaki kimyasal yük katlanarak artıyor. Ama olay sadece miktarla ilgili değil. Farklı malzemeler havadaki kimyasalların çeşitliliğini de arttırıyor. Bu da ortaya adeta özel bir kimyasal kokteyl çıkarıyor. Gördüğünüz gibi eklenen her yeni malzeme sadece mevcut kimyasalların miktarını arttırmıyor, aynı zamanda karışıma yepyeni bir VOC türü ekliyor. Kokteyl giderek zenginleşiyor yani. Evet, kaynakları öğrendik. Peki bu salınım sürecini yani off-gassing'i daha da kötüleştiren çevresel faktörler var mı? Hem de nasıl var? Evimizdeki malzemeler zaten kendi başlarına birer kaynakken, bir de işin içine bu 5 faktör girince durum iyice çığırından çıkabiliyor. Bu koşullar VOC salınımını adeta coşturuyor. Listede başı çeken faktör ise sıcaklık. Oda ne kadar ısınırsa malzemeler o kadar çok terliyor ve içlerindeki kimyasalları o kadar hızlı bir şekilde havaya bırakıyor. Özellikle yaz aylarında evinizde hissettiğiniz o ağır koku var ya, işte sebebi tam olarak bu olabilir. Vay be, epey bir konunun derinine indik. Şimdi gelin tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirelim ve aklımızda kalması gereken en kritik noktaları şöyle bir özetleyelim. Yani özetle şu, evimiz aslında yaşayan, nefes alan bir sistem ve bu sistemin havasını seçtiğimiz her bir mobilya, sürdüğümüz her bir boya, hatta odanın sıcaklığı bile doğrudan etkiliyor. Aslında kontrol sandığımızdan çok daha fazla bizim elimizde. İşte bu yüzden bir dahaki sefere yeni bir eşya alırken ya da evinizi yenilerken sadece rengine, modeline değil, yaydığı o görünmez kokuya yani içeriğine de bir kulak verin. Çünkü daha sağlıklı bir ev her zaman daha bilinçli seçimlerle başlar. Şimdi soru şu, siz evinizin havasını temizlemek için ilk adımı ne zaman atacaksınız?